Gözlerini kapat ve bir sabah düşün. Havanın soğuk ama berrak olduğunu, sessizliğin bile yankılandığı bir vadi. Amerika'nın kuzeyinde Idaho. Doğa kendi düzeninde akarken insan bu düzene bir müdahalede bulunuyor. Yıllar süren planlamaların, milyonlarca doların ve dev makinelerin sonunda Teton Barajı adını taşıyan dev bir yapı artık suyla buluşuyor. Beton duvarlar sağlam ilk bakışta. Her şey kontrollü görünüyor. Ama barajın içine, temeline ve sessizliğine bakarsan orada bir şeyin yanlış gittiğini hissedersin. Çünkü bazı felaketler aniden olmaz. Bazıları sessizce büyür. Ve o gün sadece birkaç saat içinde her şey çöktü. Sular, şehri, hayatları, geçmişi ve geleceği birlikte yuttu. Bu bir doğa olayı değildi. Bu, insanların görmezden geldiği bir uyarının yankısıydı. Yıl 1976. Idaho. Amerika'nın kuzeybatısında yüksek dağların arasında sıkışmış bir vadi. Teton Vadisi. Sabah güneşi yamaçlara ince bir altın çizgi gibi düşüyor. Toprak hala soğuk. Hava ağır ama sessiz. Ve bu sessizliğin içinde insanlar bir mucizeye tanıklık ediyor. Devasa bir baraj. Yıllar süren mühendislik hesaplarının, yüzlerce işçinin emeğinin ve milyonlarca doların sonucunda nihayet tamamlanmış. Teton Barajı ilk defa suyla buluşuyor. Göz alıcı bir yapı. Yüksekliğiyle, sağlam gövdesiyle insanoğlunun doğaya hükmetme arzusunun somut bir örneği. İnşa süreci 7 yılı aştı. Kimi bu projeye karşı çıktı, kimi hayran kaldı. Ama şimdi herkes vadinin kıyısında. Bir mühendislik harikasının doğuşunu izliyor. Kuşlar hala ötüyor, rüzgar barajın dev duvarlarını hafifçe çarpıyor. Ve sonra her şey biraz fazla sessiz oluyor. Sanki o dev yapının içinde kimsenin duymadığı bir şey çatırdamaya başlıyor. Teton Barajı resmi belgelerde dev bir mühendislik başarısı olarak geçiyor. Raporlar övgü dolu. Çizimler kusursuz. Maketler gururla sergileniyor. Ama kağıt üzerindeki başarı gerçeğin yalnızca bir kısmını anlatır. Çünkü bu proje daha en başından itibaren kusurlu bir zemine oturtulmuştu. Haritalar çizildi, zemin analizleri yapıldı. Jeolojik raporlar masaya kondu ve hepsi bir ortak noktada buluşuyordu. Teton Vadisi'nin tabanı geçirgen toprakla doluydu. Başka bir deyişle baraj suyu tutmak için değil, suyun içine batmak için tasarlanmış gibiydi. 1973 tarihli bir mühendislik raporunda şu cümle açıkça yer alıyor. Zemin yapısı ciddi sızıntı riskleri taşımaktadır. İnşaat başlamadan çok önce uzmanlar uyardı. Bu zemin suyu tutmaz. Bu temel bir baraj için uygun değil. Ama o noktada geriye dönmek demek, milyon dolarlık planları çöpe atmak, politik prestiji zedelemek, belki de kariyerleri sona erdirmek demekti. Ve Amerika bu riski görmezden geldi. Çünkü bazen bir felaketin önünde duran en büyük engel bilgi değil, itiraf etmeye cesaret edemediğimiz gerçeklerdir. 5 Haziran 1976 saat 11:57. Gökyüzü açık. Güneş vadinin üzerine yayılmış durumda. Teton Barajı tüm heybetiyle ayakta. Ama dışarıdan görünen o sakinlik, barajın içindeki basıncın giderek dayanılmaz hale geldiğini gizliyor. Su çatlaklardan sızıyor. Beton duyulmayan ama derin bir çatırtıyla geriliyor. Ve sonra bir şey kopuyor. Önce küçük bir patlama gibi. Sonra göğü yırtan bir ses. Baraj çatlıyor. Duvarlar artık sadece suya değil, gerçeğe de dayanamıyor. 300 milyon ton su saniyeler içinde serbest kalıyor. Vadi boyunca ilerleyen bir tsunami gibi. Hayatın üzerine çöküyor.
Çiftlikler, yollar, evler, tarlalar, köprüler, hayvanlar, insanlar. Her şey birkaç dakika içinde sulara gömülüyor. Görgü tanıkları o anı tarif ederken yalnızca sesleri hatırlıyorlar. Uğultu, çığlıklar ve sonra yalnızca su. 11 kişi hayatını kaybediyor. Binlerce insan evsiz kalıyor. Ama o gün barajla birlikte sadece toprak değil, güven de yerle bir oluyor. Ve sorular yankılanmaya başlıyor. Bu bir felaket miydi, yoksa bile bile yaşanmış bir yıkım mı? Kim uyardı, kim sustu? Ve en önemlisi, bu yıkımı kim durdurabilirdi? Baraj yıkıldıktan sonra geriye yalnızca çamur, enkaz ve sorular kaldı. Sular çekildi ama insanların zihnindeki şüphe daha da büyüdü. Yetkililer, mühendisler, politikacılar, herkes bir açıklama bekliyordu ve sonunda belgeler masaya kondu. Mahkeme tutanakları, teknik raporlar ve tanık ifadeleri. Barajın çöküşüne dair tek bir şey işaret ediyordu. Bu yapı başından beri yanlış bir zemine inşa edilmişti ve bu herkesin bildiği bir şeydi. Sadece göz ardı edilmişti. Üzeri örtülmüştü, sorun olmaz denmişti. Çünkü o noktada projenin geri dönüşü yoktu. Ve işte o noktada bir hata artık sadece bir hata olmaktan çıkmıştı. Bu sistemli bir suskunluk zinciriydi. Uyarılar yapılmıştı ama duyulmamış gibi davranılmıştı. Sızmalar fark edilmişti ama raporlara kontrol altında olarak yazılmıştı. Peki o zaman asıl soru neydi? Bu bir mühendislik kazası mıydı, yoksa göz göre göre gelen bir ihmal mi? Daha derine inince bu sorunun cevabı sadece teknik değil, insani bir soruna da dokunuyordu. Mühendislikte hata kaçırılmaz mı? Yoksa kibir mi? Sistemin en büyük yapısal zayıflığı. Çünkü bazı yapılar yanlış hesaplarla değil, görmezden gelinen gerçeklerle çöker. Teton Barajı sadece bir mühendislik yapısı değildi. O, kağıt üzerinde mükemmel görünen ama gerçekte kusurlarla örülü bir sistemin aynasıydı. Ve o aynaya baktığında sadece beton çatlaklarını değil, insanların karar verirken nelere sırt çevirdiğini de görüyorsun. Uyarılar yapılmıştı, raporlar yazılmıştı. Sesler yükselmişti. Ama sistem duymak istemediği her şeyi görmezden gelmeyi seçti. Çünkü bazen en tehlikeli şey cehalet değil, bilip de susmaktır. Teton Barajı yıkıldığında sadece su taşmadı. Güven çöktü, sistem sorgulandı. Ve geriye derin bir sessizlik kaldı. Belki de o sessizlik bugün hala kulaklarımızda yankılanıyor. Çünkü bu yalnızca geçmişte yaşanan bir felaket değil, hala süren bir hatırlatma.